Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle yapılışıyla çok pratik ve çok lezzetli bir poğaça tarifi paylaştım. Dilerseniz bir an önce tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık sütü alıyorum. Daha sonra üzerine şöyle 3,5 yemek kaşığı toz şeker ve bir paket kuru mayayı da ilave ettikten sonra şekerler eriyene kadar karıştırıyorum. Poğaça tarifimde iç harcı kullanmadığım için ben şekerini birazcık fazla kullandım. İsterseniz yani normal bir şekilde olsun diyorsanız 3 tatlı kaşığı yeterlidir. Daha sonra bu tarifimde 2 adet yumurta kullandım. Yumurtanın beyazını hamur için kullanıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ, şöyle 1 tatlı kaşığı kadar tuzu da ilave ettikten sonra tekrardan karıştırıyorum. Ve kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum. Böyle yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. Unu mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edelim. Bu tarifimde ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Bu arada su bardağımın ölçüsü 200 milim, çay bardağım ise 125 milim. İlk önce şöyle kaşığım ağırlaşana kadar karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. Dediğim gibi pürüzsüz bir kıvam olması gerekiyor. Yumuşacık bir hamurumuz olması gerekiyor. Ben şöyle 2-3 dakika kadar yoğurdum. İlk başta elinize yapışacak, yoğurdukça kıvamını bulacaktır. Daha fazla un ilave edip hamuru katılaştırmayalım. Şöyle 30 dakika kadar mayalanmaya bıraktım. Daha sonra hamurumun tezgahımın üzerine alıyorum. Şöyle kısaca bir toparlıyorum hamurun mayasını almak için. Hamurun mayasını mutlaka bu şekilde alalım ki piştikten sonra hem gereksiz kabarcıklar olmasın hem de poğaçamız maya kokmasın. Şöyle bir toparladıktan sonra hamurumu gelişigüzel kesiyorum. Orta büyüklükte bir poğaçam olacak. İsterseniz daha büyük veya daha küçük de yapabilirsiniz. Ben bu tarifimden daha önce daha büyük çörekler hazırlamıştım. Öyle de çok güzel olmuştu. Toplamda 12 adet poğaça yapacağım. 12 tane böyle eşit olacak şekilde bezeler aldım. Böyle hamurun üzerini kapattım. Çok fazla değil. Sadece 4-5 dakika kadar dinlendireceğim. Bu arada ben ara katlarına sürmek için sosunu hazırladım. 100 gram tereyağının içerisine sadece 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Evet, şöyle hamurumu açıyorum. Hamuru uzun bir şekilde açacağız sevgili arkadaşlarım. Dilerseniz hamuru teker teker açıp arasına tereyağı süreceğiz, şeklini vereceğiz. Dilerseniz bu işlemi teker teker yapabilirsiniz. Ama ben daha pratik hazırlamak için bütün hamurlarımı bu şekilde açıyorum. Böyle tezgahımın yani masamın bir kenarında hepsini yerleştiriyorum. Şu açabildiğiniz kadar da açın. Ne kadar böyle ince olursa o kadar güzel olur. Bu şekilde çok daha pratik oluyor. Evet, dediğim gibi bütün hamurlarımı bu şekilde açtım. Şöyle ikiye katlayacağım. İsterseniz sevgili arkadaşlarım bakın bu şekil katlamadan önce arasına tereyağını sürün. Yani öyle de oluyor ama ben böyle arasına daha güzel o tereyağını daha bütün kesiklerin arasına biraz sonra rulet ile keseceğim. Arasına daha iyi girmesi için şeklini verdikten sonra tereyağını sürdüm. Ve görmüş olduğunuz gibi bir rulet yardımıyla böyle incecik hamurlarımı kesiyorum. İnanın bu şekilde çok daha pratik oluyor. Evet, şöyle bütün hamurlarımı aynı şekli verdikten sonra tekrar arasını açacağım. Ve üzerine hazırlamış olduğum sosunu süreceğim. Gerçekten çok pratik bir tarif. Kesinlikle denenmeye değer bir tarif. Böyle yumuşacık oluyor sevgili arkadaşlarım. Tabii bazı püf noktaları var. Evet, şöyle tereyağını da bolca sürüyorum. Dediğim gibi şekli dilimlemeden önce yani kesmeden önce de tereyağı sürebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu şekilde bence o kesiklerin arasına giriyor. Bence daha lezzetli oluyor.
Evet sevgili arkadaşlarım, bakın böyle daha iyi göstermek için kameramın önüne aldım poğaçamı. Şöyle birazcık çekiştiriyorum. Çok fazla değil, böyle çok inceltmeyelim ki kuru olmasın poğaçalarımız. Ve kendi etrafında sarıyorum. Tıpkı bir katmer hazırlar gibi birçoğumuz biliriz. Evet, şöyle bütün hamurlarıma aynı şekli veriyorum. Yani poğaçamızın şekli budur. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Ayrıca tariflerimi denerseniz, düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Son zamanlarda tekrar teşekkür ediyorum. Tariflerimi çok deniyorsunuz ve düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşıyorsunuz. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Küçük bir yorum, küçük bir emoji, hatta küçücük bir nokta da bıraksanız gerçekten çok değer veriyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, biz sohbet ederken ben de bütün poğaçalarımın şeklini vermiş oldum. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine şöyle mesafeli olacak şekilde yerleştiriyorum. Poğaçalarımızı sararken bakın o kenardaki bitiş yerini mutlaka altına doğru böyle katlayalım. Piştikten sonra göstereceğim. Bir tanesi açık kalmış, görüntüsünü bozmayalım. Ve üzerine ayırmış olduğum 2 adet yumurta sarısını süreceğim. Biliyorsunuz bu tarifimde 2 adet yumurta kullanmıştık. Beyazını hamur için, sarısını ise yüzeyi için ayırmıştım. Sarısının içerisinde herhangi sıvı yağ veya süt ilave etmenize gerek yok. Bu poğaçada zaten tereyağı, sıvı yağ kullandığımız için yüzeyinde oldukça var. Daha fazla poğaçalarınızın yüzeyini matlaştırmayalım bence. Şöyle kenarlarına da her tarafına değmesine özen göstererek bolca yumurta sarısını sürelim. Daha sonra ben haşhaş ile süsledim ama siz çörek otu veya susamla da süsleyebilirsiniz. Ve sevgili arkadaşlarım, mutlaka tepsi mayası yapalım. İsterseniz klasik üzerine kapatın, şöyle yarım saat kadar 30 dakika kadar bekletin. Veya tepsi mayası yapın, yani bir fırında tepsi mayası yapın. Ben kapalı fırında şöyle 20 dakika kadar beklettim. Kapalı fırın içerisi hava almadığı için çok güzel bir şekilde istediğim kıvamda kabarıyor, güzel mayalanıyor. Ve önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik fırında ben 23 dakika kadar pişirdim ama pişme süresinde kontrol olalım. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Evet sevgili arkadaşlarım, bakar mısınız poğaçanın güzelliğine? Bakın biraz önce bahsetmiştim. O bitiş yerini mutlaka alta doğru katlayalım. Evet, benim poğaçalarım hazır. Gerçekten görüntü şahane. İçerisi böyle yumuşacık oldu sevgili arkadaşlarım. Biraz da şekerini fazla ilave etmiştim. İnanılmaz lezzetli bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi kat kat, özellikle çocuklar çok beğeniyor bu şekilleri. Evet sevgili arkadaşlarım, kıymetli takipçilerim, siz videomu son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Daha birbirinden lezzetli, pratik, yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.